Kuzey Avrupa dendiğinde hemen herkesin aklına refah ve barış geliyor. Bir ülke üzerinde konuşacak olursak da iki Dünya Savaşı'na da girmeyen İsveç bu kriterlere göre listenin en başında yer alıyor. Çizilen İsveç tablosunda insanların eğitimden iş olanaklarına, barınmadan geçime kadar hiçbir sorunun olmadığı, İsveç devletinin tüm bu sorunları çözmede örnek teşkil ettiği söylenir. Peki gerçekten böyle mi? 1 Mart 2018'de İsveç'ten gelen bir haber, sosyal refah devleti perdesi arkasına saklanan ve insan hayatını hiçe sayan Avrupa duyarsızlığını ortaya çıkardı. Habere göre İsveç'in güneyinde bulunan Sölvesjö kentinde bir kadın donarak yaşamını yitirdi. 9 yaşında oğlu ve 8 yaşında kızı son anda kurtarılan Burkina Faso vatandaşı 35 yaşındaki annenin 3 ay önce İsveç'e gelerek sığınma başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Sığınma başvurusu reddedilen anne çocuklarıyla sığınmacı yurdundan ayrılmış ve yazlık yiyeceklerle sokakta kalmış. Bu olay İsveç'teki evsizlik konusunu yeniden gündeme taşıdı ve sadece sığınmacılar ya da sığınmacı olmayan çalışan göçmenler değil, refah toplumunun en gelişmiş örneklerinden biri olarak sunulan İsveç'in bizzat kendi halkı içinde dahi evsizlik giderek artan bir sorun. Uzun yıllardır sözde bu sorunu çözmeye çalışan, 2007 yılında bu amaçla meclis düzeyinde strateji belirleyen İsveç'te bu sorun bitmediği gibi her geçen yıl arttı. Yakın tarihli bir rapor ülkede 1900 çocuğun resmi olarak evsiz kaldığını ortaya koydu. Rapor çocuklardan bazılarının tren ve otobüs istasyonlarına sabahladıklarını ve bazı çocukların başlarını sokacak bir yer bulmaları karşılığında kimsenin yapmayacağı, hatta suç teşkil eden işleri kabul etmek zorunda kaldıklarını da belirtti. Aynı rapor toplam İsveçli evsiz sayısını ise 15.000 olarak belirledi. Yabancı uyruklu olanlar da katıldığında bu sayının 30.000'i aştığı tahmin ediliyor. Ülkede bu sorunun çözümü için birçok dernek kurulmakta. Stockholm Staff Mission bunlardan biri. Ancak sokaklarda kalan gençlere yardım etmeye çalışan bu dernek de diğerleri gibi sorunu kökten çözecek çalışmalar yürütmemekte ve artan evsizliği durduramamakta. Refah devleti maskesiyle sunulan bu ülkede mültecilerin durumu ise çok daha kötü halde. Yaşadıkları zor durumun yanında mülteciler sürekli olarak bir kovulma korkusu ve baskısıyla psikolojik şiddete maruz kalmakta. İsveç'in başkenti Stockholm'daki Karolinska Enstitüsü'nün açıkladığı rapora göre ülkede 2017 yılında 12 kimsesiz sığınmacı çocuk intihar etti. Rapora göre çocukların büyük çoğunluğu Afgandı ve intiharlarının temel sebebi ise iltica başvurularının reddedilmesiydi. İsveç'in mültecilere yaşattığı kovulma korkusu coğrafyaya has bir hastalığı da ortaya çıkarmış durumda. Uppgiven-Hep sendrom denen bir hastalık İsveç'te ailelerine kovulacağı haberi verilen çocukların başına gelmekte. Bilinci kapanan çocuklar baygın hale geçerek komaya girmekte. Bu hastalıktan muzdarip çocuklar ilk olarak 2000'lerin başlarında İsveç'te acil durum odalarında ortaya çıktı. Başta bilinmeyen bir salgın hastalığa yakalandığı sanılan çocukların daha sonra psikolojik bir hastalığa yakalandıkları anlaşıldı. Tüm bunlar yaşanırken de ülke basınının ana gündemini bambaşka bir konu oluşturuyor. Her 10 kediden biri evsiz. Ah İsveç, ah refah devleti. Ben Murat Soydan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çizilen İsveç tablosunda insanların eğitimden iş olanaklarına, barınmadan geçime kadar hiçbir sorunun olmadığı, İsveç devletinin tüm bu sorunları çözmede örnek teşkil ettiği söylenir. Peki gerçekten böyle mi?